İlk kez 1920'lerde başlayan parapsikoloji çalışmalarıyla, insanın sadece bir takım fiziksel ve kimyasal maddelerden oluşan bir et yığını olmadığı anlaşıldı. Öyle ki, bu konuya ilişkin çalışmalar yoğunlaştıkça, insanın bilinen beş duyu yeteneğinin ötesinde, çok sayıda bilinmeyen yetenekleri olduğu keşfedildi. O alanda yıllardır yapılan çalışmaların, deneylerin, elde edilen sonuçların ve yazılan kitapların sayısı bir hayli çok. Tüm bunlar, genel insanlık tarihi içerisinde oldukça yeni. Fakat bu bilgilerin ışığında yüzlerce yıl geçmişe dönüp bakıldığında çok sayıda gizemcinin, mistiğin ve ermişin bugün parapsikolojinin incelediği yeteneklere sahip oldukları görülüyor. İşte, insanlığın yakından tanıdığı, İslam mistisizminin en önemli adı Mevlana Celaleddin Rumi, bu tür bir kişi. Araştırmalar, Mevlana'nın tüm yaşamı boyunca parapsikolojik anlamda olağanüstü olaylar ortaya koyduğunu gösteriyor. Söz gelimi, Mevlana'nın babası Bahaveled'e göre, Mevlana daha çocukluğunda çoğu kez yerinden sıçrardı ve heyecan geçirirdi. Bahaveled şöyle diyor: "Gözlerine gayb aleminden ruhani suretler ve görünmeyen gizli şekiller görünürdü. Ben de ona, bu sana görünenler gayb alemindendir. Kendilerini sana gösteriyorlar. Amaçları seni Tanrı'nın lütuf ve inayetine mazhar etmektir. Onlar, o alemden sana, görünen ve görünmeyen hediyeler getirmişlerdir," diye gönlünü alırdım. Mevlana 6 yaşındayken cuma günleri evlerin damlarında dolaşır Kur'an okurdu. Bir gün arkadaşları aralarında iddiaya giriştiler ve biri şöyle dedi: "Gel de bu damdan öteki dama atlayalım." Mevlana ise hafifçe gülümseyerek, "Ey kardeşler! Bu tür bir hareketi kedi, köpek ve diğer canlılar da yapar. Yüceltilmiş insanın böyle şeylerle uğraşması yazık olmaz mı? Eğer ruhsal gücünüz ve candan isteğiniz varsa, gelin, göklere uçalım ve melekut aleminin menzillerini dolaşalım," dedi. Tam o sırada, orada bulunanların gözlerinin önünde yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Az sonra tekrar ortaya çıktığında şöyle dedi: "Sizinle konuştuğum, o anda yeşiller giymiş bir grup varlık beni sizin aranızdan aldı, feleklerin tabakaları ve gökteki burçların çevresinde dolaştırdı. Sonra sizin gürültüleriniz üzerine beni tekrar geri getirdiler." Mevlana'nın eşi Kira Hatun'un anlattığına göre, bir gece Mevlana ortadan kayboldu. Kira Hatun medresenin her yanını aradığı halde hiçbir iz yoktu. Üstelik tüm kapılar da kapalıydı. Kira Hatun olayı şöyle anlatıyor: "Biz hepimiz buna şaşa kalmıştık. Herkes uyuduktan sonra birdenbire uyandım. Mevlana'nın gece namazını kıldığını gördüm. Namazını bitirinceye kadar bir şey söylemedim. Namazı bittikten sonra bir de baktım ki ayakları toz içinde. Ayak parmaklarının arasında da renkli kumlar olduğunu gördüm. Tam bir korku içinde bu hali kendisine sordum. Bana şu cevabı verdi: Kabe'de daima bizim sevgimizden söz eden gönül sahibi bir derviş vardı. Bir süre onunla görüşmeye gittim. Bu da Hicaz kumudur, onu sakla, kimseye söyleme." Metapsişik araştırmacılar bu tür olayları teleportasyon ya da uzay taşınım olarak adlandırıyorlar. Bu durumda, ruhsal enerjileriyle maddeye hakimiyet sağlayabilen kişilerin, bedenlerini ya da bir takım cisimleri parçacıklara ayırarak arzu ettikleri bir yere nakledip tekrar maddeleştirmelerinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Eskilerin tayi mekan adını verdikleri bu tür olayların tarih boyunca velilerde ya da ermiş kişilerde keramet şeklinde ortaya çıktığı da biliniyor. Mevlana'nın cisimleri yoktan var etme özelliği olduğu da söyleniyor. Örneğin bu konuya ilişkin olarak anlatılan bir olay var: bir gün Mevlana bir hamamın önünden geçiyordu. Birden hamamın külhancısı Mevlana'nın ardına düşüp ona yalvarmaya başladı. Çok fakir ve çok sayıda çocuğu olduğunu söyleyip, Mevlana'nın bana bir şey vermesini istiyorum, diyordu. Bunun üzerine Mevlana şöyle dedi: "Ağzını aç."
O ağzını açınca, Mevlana avcunu adamın ağzına kapadı. Elini çektiğinde adamın ağzından kucağına hızla bir şeyler döküldü. Bunlar, sanki yeni basılmış gibi sıcaklığı üzerinde altın paralar idi. Adam bu olağanüstü olay karşısında neredeyse çıldıracaktı. Mevlana ise şöyle dedi: "Hayır, hayır, gürültü etme ve bunlardan da kimseye söz etme. Sana altın lazım olduğu zaman yine benim yanıma gel." Apor adı verilen bu tür olayların tam olarak işlevi bilinmiyor. Bazı araştırmacılara göre, eşyanın yüksek bir enerji altında atomlarına ayrılmasıyla üç boyutlu mekanın dışına çıkması söz konusudur. Cisim üç boyutlu mekanın dışında olduğu için fizik engelleri kolaylıkla aşabilmektedir. Daha sonra, cisim tekrar yoğunlaşarak eski şeklini alır. Yine Mevlana'nın eşi Kira Hatun'un tanık olduğu ilginç bir olay anlatılıyor. Bir gün Mevlana Hazretleri kışın ortasında Şems-i Tebrizi ile halvette oturmuşlardı. Mevlana Şems'in dizine dayanmıştı. "Ben de ne sırlar söylüyorlar ve aralarında ne geçiyor" diye odanın kapısına kulağımı koymuştum. Birdenbire evin duvarın açıldığını, gayb alemine mensup altı heybetli adamın içeri girip selam verdiklerini, yeri öptüklerini ve bir deste gülü de Mevlana'nın önüne koyduklarım gördüm. Tam bir huzur içinde yaklaşık öğle namazına kadar oturdular. Öyle ki hiçbir kelime konuşmadılar. Namazı kılındıktan sonra o altı ulu kişi büyük bir saygı ve ikramla kalkıp tekrar geldikleri duvardan gittiler. Ben de olayın heybetinden kendimden geçmişim. Kendimi topladığım zaman, Mevlana dışarı çıktı ve o bir deste gülü de muhafaza edilmek üzere bana verdi. Ben o gülden birkaç yaprak alıp aktar dükkanlarına gönderdim. Çünkü o zamana kadar böyle bir gül görmemiştim. Ne cins bir gül olduğunu, nereden geldiğini ve adının ne olduğunu merak ediyordum. Tüm aklarlar, o gülün tazeliğinden ve kokusundan şaşa kaldılar, kış ortasında bu garip gül nereden geldi, demekten kendilerini alamadılar. Kira Hatun'un hizmetçisi daha sonra yaprakları alıp eve geldi. Derken Mevlana içeri girdi ve şöyle dedi: "O gül demetini iyi sakla. Namahrem bir kimseye gösterme." Çünkü Hindistan'ın kutuptan olan mübarek İrem Bağı'nın bahçıvanları onu can dimağını ve gözünü kuvvetlendirsin diye armağan getirmişler. Aman, iyi muhafaza et de fena bir göz değmesin. Araştırmacıların bu olaya ilişkin farklı yorumları var. Bazıları, bu altı kişinin aslında melekler olduğunu ve gülün ise sembolik bir anlam taşıdığını belirtiyorlar. Daha başkaları da İrem Bağı denilen yörenin, esrarengiz yeraltı ülkesi Agartha olduğunu öne sürüyor. Tasavvufa göre keramet. İslami inanca göre, peygamberlerin, peygamberliklerini kanıtlamak için gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize, insanı aciz bırakan deniliyor. Mistiklerin ya da velilerin ortaya koydukları doğaüstü olaylar ise, keramet sözcüğüyle ifade ediliyor. Veliler keramet gösterdiklerini söylemezler ve keramet bana ihsan edildi ya da gösterildi derler. Bir görüşe göre, veli keramet sırasında bilincini yitirmez. Fakat bazı sufiler de bu tür bir halin ancak ilahi bir denetim altında gerçekleşen, vecd halinde söz konusu olabileceğini öne sürerler. Sufiler kerameti ikiye ayırırlar: kerameti kevniye ve kerameti ilmiye. Kerameti kevniye belirli bir zamanda olup biten türde olağanüstü olaylardır. İslam velilerin yaşamlarında, su üzerinde yürüme, levitasyon, yağmur yağdırma, aynı anda birkaç yerde birden görünme, bilokasyon, bir yerde kaybolup başka bir yerde ortaya çıkma, teleportasyon, nefeste şifa verme, ölüleri diriltme, telepati, apor, cisimleri fizik temas olmaksızın hareket ettirme, telekinezi, hayvanlarla ve bitkilerle konuşma, telkin ve hipnotizma uygulamalarına sık sık rastlanır. Kerameti ilmiye ise genellikle yazılı kitaplar ve söylenen sözlerdir. Bunlar kerameti kevniye gibi geçici değil, kalıcıdır. Çoğu sufiye göre asıl önemli olanlar bunlardır. Te yandan İslam mistisizminin önde gelen adlarından biri olan Muhammed Nurcul Arabi'nin 1810-1889 keramet konusuyla ilgili görüşleri ilginç olarak nitelenebilir. Kerameti kevniye makbul değildir, kerameti ilmiye makbuldür.
Çünkü onun devri çoktan geçti. Şimdi ilmi keramet devridir. Nitekim Mevlana'da Fihimafin adlı ünlü eserinde şöyle diyor, birisi bir solukta Kabe'ye gidebilir. Bu o kadar şaşılacak bir şey değildir. Bir keramet de değildir. Samyel'inde de bu keramet var, o da bir solukta dilediği yere gider. Keramet ona derler ki, seni aşağılık bir halden yüce bir hale getirsin de oradan buraya, bilgisizlikten akla, cansızlıktan canlılığa sefer edesin. Mevlana'nın yanında çalışan Hamza adında bir neyzen vardı. Bir gün aniden hastalandı ve birkaç gün sonra öldü. Mevlana'ya haber verildiğinde cenaze hazırlıkları yapılıyordu. Bunun üzerine Mevlana hemen neyzenin evine gitti. Kapıdan içeri girince, "Aziz dost Hamza, kalk," dedi. Neyzen Hamza aniden ölü yatağından fırladı, "Buyur," dedi. Ardından neyini üflemeye başladı. Evde 3 gün boyunca büyük bir sema ayini yapıldı. Fakat 3 günün sonunda Mevlana evden çıkar çıkmaz Hamza öldü. Mevlana'nın çağdaşlarından ve dönemin ileri gelen bilginlerinden biri olan Bedreddin Tebrizi, gökbilim, matematik, simya ve gizli bilimlerle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Zamanının en ünlü simyagerlerinden olan Tebrizi, çeşitli metalleri altına ve gümüşe dönüştürerek, bunları dostlarına ve fakirlere dağıtırdı. Bir gece Mevlana'nın en sevdiği kişilerden biri olan Hüsamettin Çelebi'nin evinde sema yapılmıştı. Sabaha karşı herkes uyuduğunda Bedreddin Tebrizi de bir kenara çekilmiş, Mevlana Hazretleri ne yapıyor, diye gizli gizli onu izliyordu. Kendi kendine şöyle diyordu, Herz Musa, İsa, İdris, Süleyman, Lokman ve diğer peygamberlerin, mucizelerinden başka 101 hüneri vardı. Örneğin Musa'nın kimya yapması, İsa'nın boyacılığı, Davud'un zırh yapması gibi. Aynı şekilde olgun velilerin de aklın alacağı şeyler dışında turlu kerametleri ve olağanüstü halleri olmuştur. Acaba böyle bir tanrı filozofunda da bunlardan var mıdır, yoksa yok mudur? Belki de vardır da göstermek istemiyordur. Tam o sırada onun düşüncelerini algılayan Mevlana birden üzerine atılıp, "Bedreddin, kalk benimle gel," dedi. Sonra sağ eline bir taş aldı. Taşı sol eline koyup Bedreddin'e verdi ve şöyle dedi, "Tanrı'nın sana verdiğini al ve şükür edenlerden ol." Bedreddin Tebrizi ay ışığında taşa baktı ve sert taşın son derece şeffaf ve parlak bir yakut olduğunu gördü. Bir başka gece ise Mevlana, Tebrizi'nin evine gitti. Tebrizi önündeki örsün üzerinde çalışıyordu. Mevlana birden örsü kaldırıp ona uzattı. Tebrizi şaşkınlık içinde demir örsün baştan aşağı pırıl pırıl altına dönüştüğünü gördü. Bunun üzerine Mevlana şöyle dedi. Eğer altın yapma sanatı ile uğraşırsan böyle sanatkar ol. Bu şekilde altın yapma sanatı için ne örs, ne de çekiç gerekir. Böyle şeylere aziz olan ömrünü harcarsan, işler tersine dönüp, hakikatler meydana çıktığında bunun bir sahtekarlıktan başka bir şey olmadığını anlarsın. Çalış ki, bakır vücudun altın ve altının da cevher olsun. Cevherin de şunun bunun vehmine sığmayan bir şey olsun. Tebrizi, Mevlana'nın bu sözlerinden öyle etkilendi ki, artık simyagerlik yapmadı. Evet arkadaşlar, Mevlana'nın parapsikolojik ve paranormal özellikleri böyledir. Herkese teşekkür ederim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar.